Herkese yeniden merhaba. Peri Kızı'nın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüme kadar 2 ayrı bölüm yayınlamıştım. 2 ayrı bölümde de vücut kısmını, baş kısmını ve saç ve yüz detaylarını yapmıştık hep birlikte. 3. bölümde de kıyafetini, ayakkabısını ve tacını yapacağız. Peri Kızı'nı sonra giydirip hazır bir hale getireceğiz hep birlikte. Birinci bölümün en başında peri kızı için ihtiyacımız olan ipleri detaylı bir şekilde göstermiştim. Orada da ifade ettiğim üzere peri kızın elbisesi için ben lila tonlarında simli bir ip kullandım. Simli bir ipiniz yoksa yine lila tonlarında parlak mercerizli ipleri tercih edebilirsiniz. Daha şık duruyor. Kanadı için de vizon rengi veya gördüğünüz gibi su yeşili tonlarında bir renk kullandım ben. Lila'ya açtığını düşünüyorum. O yüzden bu renkte bir kanat kullandım. Yine sizin tercihinize kalmış. İsterseniz farklı renklerde kullanabilirsiniz. Ben bu simli ipi kullanırken 2,5 numara tığ ile ördüm. Ama 2 numarayla da örmüştüm daha önce. O zaman da yine aynı güzel formunu elde etmiştim. Hazırsanız hep birlikte elbisemizi örmeye başlayalım. Evet. Elbisemize 38 zincir çekerek başlıyoruz. İpim dolaşmış. 38 zincir çekerek başlıyoruz. Yine de siz ördüğünüz ipin formuna göre bebeğinizin üst vücudunu ölçebilirsiniz. Çünkü bazen ördüğümüz iplerin inceliği kalınlığı değiştiği için elbise zincirinde de ufak bir değişiklik olabilir. Sizden ricam örerken 38 zincir çektikten sonra ölçmeniz. Eğer geniş geliyorsa lütfen zincirlerinizi azaltın. Az geliyorsa da artırabilirsiniz. Şimdi 38 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 38 zincirimi çektim. Ben de şöyle ufak bir ölçüm yapayım. Hemen koltuk altı hizasında. Biraz bol geldi. Gördüğünüz üzere. Biraz önce bahsettiğim şey tam olarak da buydu. Hem tığımı büyük kullandığım için hem ipim kalın olduğu için ilmek sayımı 38'den daha az yapabilirim. 2, 4, 6, 8 tane fazla. Ben her ihtimale karşı 32 ilmek yapıp buradan 6 tane ilmeği azaltıyorum. 2, 4, 6. Azalt. Bol olursa hoş durmayacağı için böyle bir şey yaptık şu anda. 9 tır boyunca sık iğne örüyoruz. Herhangi bir birleştirme yapmayacağız. Yuvarlak hale getirmeyeceğiz. 9 sıra boyunca sık iğne öreceğiz. Gördüğünüz gibi düz bir şekilde. Bir de azaltırken yine hani sık iğne ördüğümüz için zincir esnekliği azalabilir. Yine dar düşebilir tabii ki. Onu da hesap ederek aslında zincirleri azaltmakta fayda var. Sonra da tamamıyla küçültmeyelim. O zaman da tekrar sökmek zorunda kalabiliriz. Tam 9 sıra boyunca sık iğne örüyoruz. Gördüğünüz gibi sıra boyunca sık iğne ördüm. Şimdi bir zincir çekip işimi çevirip yine aynı şekilde sıramı devam ettiriyorum. Döndüğümde 2 sıra tamamlanmış olacak. Geriye 7 sıram kalıyor. 7 sırada ördükten sonra etek kısmına geçeceğiz.
Evet, sık iğne örgümün sıralarını tamamladım. Şimdi bir şeye dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Peri kızına elbise yaparken benim gibi bu simli kalın iplerden kullanıyorsanız sayılarımız biraz daha küçük ve değişken olabiliyor. Ama şu an benim anlattığım sayılara göre yapacağınız zaman kullanacağınız ipin kalınlığı Kartopu Organika gibi, Katanya gibi ya da işte Gazal Giza gibi hangi markayı kullanıyorsanız o inceliklere göre 38 zincirle başlayıp 9 tır örebiliyorsunuz. Örneğin ben bu peri kız elbisesini ördüğümde Gazal Giza markalı ipi kullandım. Burada yine 38 zincir çektim, 9 sıra ördüm. Fakat simli iple yaparken 32 zincir çektim ve 7 sıra ördüm. Bunun ölçülerine göre aslında. Çünkü 9 sıra olsa kalın olduğu için ve büyük numara tığ kullandığım için bunu geçecek. O yüzden siz de bu incelikte ipler kullanıyorsanız eğer 38 zincir çekip 9 sıra ördükten sonra burada kullanacağımız işlemlerin ya da yapacağımız işlemlerin aynısını burada da uygulayacağız. Şimdi etek kısmına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi etek kısmı da böyle 2 tane katmandan oluşuyor. Buralarda trabzan öreceğiz. Şimdi ben bu simli ipimde 7 sıramı tamamladım. 7 sıramı tamamladıktan sonra örgümü birleştireceğim. Örgümü girdim. Birleştirdim. Üst kısmını oluşturmuş oluyorum bu durumda. Birleştirdikten sonra 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çektikten sonra BLO yöntemi dediğimiz, yani sık iğnenin arkasından alıp önünde çizgi kalacak şekilde örme tekniği de her sık iğnenin içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. BLO yöntemiyle sadece bu sırada yapıyorum. Bakın, ipimi aldım. Şuraya batıp bir tane ikili trabzan yaptım. Sonra aynı yere yine. Bu eteğimizin dalgalı olmasını sağlayacak. O yüzden bu sırada her sık iğneye ikili trabzan yapıp turumuzu tamamlayıp etek geçişimiz belli olsun istiyoruz. Evet, ilk turumun sonuna geldim. Şimdi yine aynı şekilde örgümü birleştirerek kapatıyorum. Yine 2 tane zincirimi çekiyorum. Yine bundan sonra da gördüğüm her sık iğne her trabzanın içine yine 2 tane trabzan yapıyorum. Bu sırada da yine artırıyoruz yani. Her ilmeğin içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettireceğiz. Evet, ikinci sıramda tamamladım. Örgümü birleştirdim. Gördüğünüz üzere böyle dalga dalga etek modelimiz oluştu. Yani pilelerini oluşturmuş olduk aslında. Şimdi yine birleştirdikten sonra 2 zincirimi çekip normal bir şekilde her ilmeğe ikili trabzan yapıyorum. Artık tek, yani bir tane ikili trabzan yapıyorum. Artırma veya eksiltme yapmadan bu sırayı da tamamlıyorum. Bu sırayı tamamladıktan sonra eteğin ikinci katmanı gibi görünen kısmı yapacağız. Oraya geçiş yaparken de yine BLO tekniği kullanacağız. Ona göre trabzanlarımızı uygulayacağız. Bu sırayı da böyle düz bir şekilde artırma eksiltme yapmadan bitirelim.
Evet, 3. sıramda tamamladım. Yine birleştirme işlemini yaptıktan sonra şimdi o ikinci katman gibi görünen kısma geçeceğim. Onda da yine 2 tane zincirimi çekiyorum. 3 sıra öreceğim bu arada, ama ilk sırayı örerken arkadaki ilmeklerden trabzan yapacağım ve önde şöyle bir görüntü oluşacak. Doğalında böyle ayrı bir çizgi gibi olacak, gördüğünüz üzere. Arkadan alarak yapacağım bunu. 2 zincirimi çektim. İpimi doladım. İkili trabzan yapacağım için evet arkadaşlar, ipimi doladım. Bakın, sık iğnenin altında boşlukta olan ilmeğe batıp bir tane trabzan yapıyorum. Aldım. Bakın şu boşlukta var. Yine trabzanımı yaptım. Boşluktaki ilmeği aldım. Yine trabzanımı yaptım. Hemen bu sık iğnenin altındaki yere batıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. Şu şekilde battım. Çıktım. Yine devam ediyorum. İpimi aldım. Hemen şuradaki ilmeğe battım ve ikili trabzan yaptım. Aslında arka tarafta sık iğnenin boşluğunda kalan yerlere ben ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere çift batmayın. Sadece tek yapacağız. Yani tek trabzan yapacağız. O yüzden ona biraz dikkat edelim örerken. Yine boşluğa battım. Bir tane trabzan yaptım. İpimi aldım. Yine boşluğa batıp bir tane trabzan yaptım. Bu sırayı bu şekilde örüyoruz. Son kalan 2 sırayı da normal düz bir şekilde ikili trabzan olarak örüyoruz. Sonra da elbisemizi tamamlamış olacağız zaten. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, elbisemizin son sırasında bitirdik. Yine kapattım. Bir tane de ilmek atıp örgümü tamamladım. Elbisem şu şekilde hazır olmuş oldu. Diğer iplerle örülecek elbiseyle de aynı boyutta şu anda. İpimizi keselim, sonra ayakkabıyı yapalım birlikte. Şöyle biraz uzun bir şekilde ipimi de kestim. Çıkartıyorum. Elbisemiz tamamlandı. Şimdi aynı ipten ayakkabı yapacağımız için ayakkabıyı da yapalım. Daha sonra kanatları birlikte yapıp daha sonra elbisemizin bu kısmına dikeceğiz. Dilerseniz buralardan ip geçirip bağlayıp elbisemizi kapatabiliriz. İsterseniz düğme dikebilirsiniz. Ben genelde ip geçirip bağlamayı tercih ediyorum. Ama yine de tabii ki sizin tercihinize kalmış. İsterseniz düğme dikebilirsiniz. Şimdi elbisemiz tamamlandığına göre yine aynı iplerle papuçlarımızı örelim. Papuçlar için yine aynı ipimi aldım. Sekiz tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Bir tur yarım trabzan öreceğim. İpimi aldım. Bir tane yarım trabzan yaptım. Yine yarım trabzan. Balerin babeti gibi duracak. Bağcıklarla bağlıyoruz bu ayakkabıyı aslında. Şık göstersin diye böyle bir detay yaptık. Çünkü bebekte ayak detayı yok, bildiğiniz üzere uzun düz bir şekilde ördük. Şimdi bakın, burada yarım trabzanlarımı yaptım.
Biraz geniş olsun, kapatmak kolay olsun diye son yarım trabzan yanına bir tane daha trabzan yaptım. Sonra hemen karşıdaki ilmeği bir yarım trabzan, dönüşümü sağladı. Sıra boyunca yarım trabzanlar yapıp ayakkabımın taban kısmını oluşturmuş olacağım. Sonuna geldim. Hemen şu baştaki ilmeğe batıp örgümü kapatıyorum. Şöyle bir şekil var elimizde artık gördüğünüz üzere. Bunu ayağın altından geçirip göstereyim hemen. Geçirip şu şekilde, gördüğünüz üzere şu şekilde iple bağlayacağız. O yüzden ipimizi biraz uzun kesmeye gayret edelim. Çapraz çapraz ayağın üzerinden geçireceğiz. Biraz uzun kestim. 2 tane yapıyoruz bundan. Daha sonra ayağı elbiseyle birlikte giydireceğiz zaten. 2 tane yapmayı unutmayalım. Pabuçlarımızı da tamamladığımıza göre geriye bir tek kanadımız kaldı. Ben tacın da kanatla aynı renk olmasını düşünüyorum. Yine ikisini de deneriz. Hangisi güzel olursa onu kullanırsınız. İsterseniz simli ipten kullanırsınız, isterseniz yeşilden kullanırsınız. Şimdi şöyle kanatları yapmak için yine istediğiniz tonlarda ya vizon ya da yeşil, bunlardan birini kullanabilirsiniz. Kanat için 16 tane zincir çekeceğim. Şimdi bunda sayılar önemli çünkü kanadın şeklini vereceğimiz için ona dikkat edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane zincirimi tamamladım. 16 tane zincirden sonra 3. zincire 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3. zincire 2 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 5 tane 1 2 3 4 5. ikili trabzanımı da yaptım. Şöyle düzelteyim elimle. 5 tane ikili trabzanı yaptım. Şimdi 4 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. yarım trabzanımı da yaptım. 4 tane yarım trabzan yaptım. Şimdi 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. 3 tane sık iğne yaptım. Son kalan zincirime de 3 tane sık iğne artırması yapacağım. Şöyle aynı ilmeği 3 tane batacağım son zincire yani. Aynı zamanda ipimi de arkaya saklıyorum. Şöyle 2 ve 3 ve benim dönüşümü sağlamış oldu aslında. Şimdi yapacağımız işlem sırası da tam tersi. Burada uyguladığımız işlemlerin karşısına aynı işlemi uygulayacağız aslında. Yani 3 tane sık iğnenin karşısına 3 tane sık iğne, 4 tane yarım trabzanın karşısına 4 yarım trabzan, 5 tane ikili trabzanın karşısına ikili trabzan, sonra da bu sefer üçlü trabzan yapacağız. Devam ediyorum. 3 tane sık iğne. 1
Bu arada ipimi saklayarak örüyorum. 2. Kalan kısmı keseriz daha sonra. 3 tane sık iğnemi yaptım. Sonraki ilmeğe karşısı yarım trabzandı. 4 tane yarım trabzan yapacağım. 1 2 3 Bu da 4 tane yarım trabzanı da yaptım. Şimdi sıra 5 tane ikili trabzanda. 4 tane yarım trabzanı yaptım. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. ikili trabzan. Sonra da üçlü trabzan yapıyorum bir tane. Evet, gördüğünüz gibi bitirdim. Burayı kaydırma yöntemiyle kapattım. Şu şekilde baktığımız zaman bir kanat görüntüsü ortaya çıktığını göreceksiniz. Bakın şu şekilde. Şimdi kanadımızın ikinci sırasını yapıyoruz. Daha dolgun dursun diye kapatmıştık biliyorsunuz. 2 tane zincirimizi çekiyoruz burada. 2 zincir çektikten sonra 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı ilmeğin içerisine yapıyoruz bunu. Yani artırma işlemi yapıyoruz ilk ilmeğin içerisine. Sonra yine 2 tane ikili trabzan yaptım. 5 tane ikili trabzan yapıyorum şimdi. 2 3 4 Şurada 5 tane ikili trabzan yaptım. Yine 4 tane yarım trabzan yapıyorum. Yani bir önceki yaptığım işlemin üstüne yine aynı işlemleri yapıyorum. 1 2 3 4 Ya sonra ne yapmıştım? 3 tane sık iğne yapmıştım ama önceki işlemde artırdığım için şimdi 4 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Yine son sık iğnemin içerisine 3 tane sık iğne yapıyorum ve dönüşümü sağlıyorum aslında orada. 1 2 3 Aynı ilmeğin içine yapmayı unutmayın. Bizim dönüş almamızı sağlıyor bu 3 tane artırma. Şimdi yine 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 4 tane yarım trabzan, 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 Şimdi 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5
5 tane ikili trabzanımı yaptım. Son kalan 2 ilmeğimin içine dönerken yaptığım 2 tane artırma işleminin aynısını yapıyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 tane ikili trabzan, sonra kapatıyorum örgümü ve kanadım bitiyor. Yaptığım son ilmeğimin içerisine 2 tane daha ikili trabzan yaptım ve hemen baştaki tarafa batıp kapattım. Gördüğünüz üzere kanadımızın şekli oluştu. Şöyle göstereyim. Bunu arkaya dikeceğiz, elbisenin arkasına kanadı gibi duracak. Yani elbisemiz de burada. Şöyle tuttuğumuz zaman kanatları burada, elbisenin buradan görünecek şu şekilde. Bir tane daha yapıp yan tarafa aynı şekilde dikeceğiz. 2 tane kanat yapmayı, 2 tane ayakkabı yapmayı unutmayın. Bunları tamamladıktan sonra giydirme bölümünde görüşelim. Evet arkadaşlar, peri kızını giydirdik. Son halini gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha kamerayı yükselteyim. Bakın. Ayakları da görünsün. Gördüğünüz gibi giydirdik. Tacını yine simli ipten kullandım. Daha şık durdu. Kafasının genişliği kadar zincir attım. Ve arkaya şu şekilde bağladım. Gördüğünüz gibi saçlarını da hizalayıp kestim. Çok kötü durmasın diye biraz böyle zigzaglı duruyor. Ayakkabılarını ördükten sonra uzun bir ip bırakıp bu şekilde bağladım ve şeklini verdim. Kanatları da daha önce anlattığım gibi arka kısma diktim. Şu toplu iğneyi gördüğünüz yere siz düğme dikebilirsiniz veya çapraz yine kanat renginde ip kullanarak elbiseyi bağlayıp burada bir fiyonk oluşturabilirsiniz. Peri kızının son hali bu şekilde. Evde böyle bir fiyonkunuz varsa da yine kullanabilirsiniz, bırakabilirsiniz. Ben bebeklerin allıklarını normal allıklardan kullanıyorum. Boya kullanmıyorum. Yine siz de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi diğer tarafı yapmıştım. Bu tarafı da birlikte yapalım diye düşünüyorum. Şöyle gözü ortalıyorum dudağı da. Şöyle hafif hafif dokunuşlarla yuvarlak çiziyorum istediğim genişliğe gelene kadar. Bu şekilde yuvarlak yaptığımız zaman küt durmuyor allık. Çirkin bir görüntü vermiyor. Yanak görüntüsü veriyor. Daha şık oluyor diye düşünüyorum. Biraz da beyaz aydınlatıcınız varsa yine bu kısımları aydınlatıcı sürebilirsiniz. Fotoğraflarda güzel duruyor. Şöyle eklem kesilen yerlerine, isterseniz diz kapak gibi buralara da allık bırakabilirsiniz. Bu işlemleri de tamamladıktan sonra peri kızımız hazır. Gördüğünüz üzere bitirmiş, tamamlamış olduk hep birlikte. Ve bir tarifin daha sonuna geldik. Peri kızını beğendiyseniz beğen butonuna basıp bana abone olup destek olmayı unutmayınız. Yine yapamadığınız yerlerde yorumlarınızı bölümlerin altına yazarsanız seve seve yardımcı olurum. Yine ördüğünüz peri kız bebeklerini Instagram sayfalarınızdan paylaşırsanız beni etiketlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle.